Genetik faktörler, stresli yaşam, düzensiz beslenme gibi sebepler kadın ya da erkek fark etmeksizin saç dökülmesine sebep olabiliyor. Dökülen saçlarından hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsızlık duyanlarsa saç ekimi uygulamasını tercih ediyorlar. Koray Hocam, saç ekiminden önce yapılan ve saç ekiminin başarısını artıran uygulamalar nelerdir? Saç ekimi işlemini yapan hekim bu konuda ne kadar tecrübeli olsa dahi yine gözünden kaçan ya da tecrübesinin yeterli olmadığı durumlar olabilir. Yani benim tavsiyem aslında bir dermatoloğun görmesi. Çünkü bazı ciltlerde işte seboroid dermatit dediğimiz farklı hastalıklar olabilir. Bir kere onlarla ilgili aktif dönemlerinde mi değil mi bunu doğru değerlendirilmesi lazım. Eğer bir dermatiti varsa belki de saç ekimine hastamızın hazırlanması lazım. Yani hemen gelir gelmez saç ekimi yapmak değil de belki 1 ay, 1,5 ay, 2 ay gözlemleyip bazı medikal tedavilerle desteklemekte fayda var. İşte bu PRP olabilir, herhangi bir mezoterapi tipi olabilir ya da bizim şok loss dediğimiz yani şok dökülme dediğimiz bazı durumlar olabiliyor. Saç ekimi işlemi bir travmadır çünkü ciddi. Eğer bazı saç tipi çok zayıfsa bunlar olumsuz da etkilenebilir. Mesela bu tür hastalarda bizim saçı güçlendirici hap tedavisine başlamamız gerekebiliyor işlemden bazen 6 ay öncesinde. Hocam, peki saç ekimi öncesini konuştuk. Saç ekiminden sonra yapılabilecek destekleyici tedaviler nelerdir? İşte kan dolaşımının zayıf olduğu hastalarda bizim düşük doz ışık tedavisi dediğimiz low level light therapy dediğimiz bir tedavi var. Onları uygulamakta kan dolaşımını arttırmakta fayda olabilir. Yani hastanın aslında ciltte eğer herhangi bir dermatit aktivitesi varsa bunun tekrardan değerlendirilip bunlara bazı ışık tedavisi de olabilir. Bazen de bizim mezoterapi ya da PRP tedavisi dediğimiz ihtiyaca göre takibinde kullandığımız tedaviler de var. Ama genel anlamda yani %90'ında bunlara çok ihtiyaç olmaz. Saç ekiminden sonra ilk 3 gece foliküllerin korunması oldukça önemli. Ne gereklidir? Ekimden sonra folikülleri ilk gece yattığında koruması, çünkü sürtünmeyle bunlar yerinden çıkabilir. Özellikle ilk 3 gece çok dikkat etmesi gerekir. Çok fazla işte bir güneş ışığına maruz kalmaması, özellikle solaryum gibi uygulamalardan uzak durması, folikülleri koruması ve mutlaka doktorun kontrolünde olması lazım. Özellikle ilk 3 ay boyunca doktor bunu kontrol eder ve gerekli durumlarda bazı ek destek tedavileri uygulayabilir. Işık tedavisi olabilir, mezoterapi ya da PRP tedavisi olabilir. Aslında kimin neye ihtiyacı olduğunu bu konuda deneyimli uzman bir hekim tarafından belirlenmesi ve mutlaka bu uygulamaların da bir hekim tarafından yapılması çok önemli bir nokta.